Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca bu şifalı tatlıyı kış için hazırlarım. Çok lezzetli ve şifalı oluyor. Mutlaka deneyin. Evde olan meyvelerle yapabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, şöyle dışı kırmızı, içi beyaz sulu armutum var. Yıkadım meyvelerimi, kokulu eriğimi geniş bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine 1 kilo bahçeden topladığım börtlen ve ahududularım var. Armutları da sap kısımlarını kesiyorum ve dörde bölerek tencereme alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Her türlü meyveden hazırlayabilirsiniz. Evet, armutların da hepsini kestim. Meyvelerin dibe yapışmaması için şöyle 2 su bardağına yakın su ilavesi yaptım. Kapağını kapatıyorum. Yüksek ocağa alıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra orta ateşte meyvelerim yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, ara sıra mutlaka karıştıralım. Evet, pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, artık meyvelerim yumuşadı. Gördüğünüz gibi. Şöyle çelik bir süzgecin üzerine alıyorum. Bir kaşık yardımıyla meyvelerimi ezerek püre haline getiriyorum ve geçiriyorum. Evet, tüm meyvelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, hepsini geçirdim. Süzgecin altındaki pelteyi de tencereye alıyorum ve karıştırıyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum ve bir taşım kaynatıyorum. Evet, 3,5 yemek kaşığı nişastayı uygun bir kaba alalım. Üzerinde geçecek kadar suyla nişastayı açalım. Evet, kaynadıktan sonra pürüzsüz hale gelmesi için blenderla çekiyorum ve nişastalı karışımı ekledikten sonra çekmeye devam ediyorum. Bir taşım kaynatalım. Ocağımızı yüksek olacak şekilde ayarlayarak pişirelim. Evet, kaynadıktan sonra fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine şöyle bir cezve dolusu döküyorum ve yayıyorum. Evet, peltem bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Tepsiler dolusu döküyorum. Evet, bu pestili dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Tek meyveyle veya benim gibi karışık meyveyle de hazırlayabilirsiniz.
Ben karışık meyve ile hazırlanan pestilin tadını daha çok seviyorum. Sanki tropik meyve yer gibi tüm meyvelerin tadı geliyor. Evet, hepsini döktüm. Şimdi güneş alan bir yerde kurutuyorum. Evet, 2 gün sonra pestillerim kurudu. Kağıttan şöyle dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Evet, şöyle 2-3 günde kolaylıkla kuruyor. Kağıtlarından da çıkıyor. Eğer kağıtlarda çıkarmada zorluk yaşarsanız biraz daha kurutabilirsiniz. Evet, tüm pestilleri hızlı bir şekilde kağıtlarından ayırıyorum. Ve ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra uzun şeritler halinde pestilleri keselim. Evet, şeritleri şöyle rulo olacak şekilde sarıyorum. Parlak kısmı dışa gelecek şekilde sarmaya özen gösterelim. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Ben rulo şekilde sarıyorum. Yemesi daha kolay olduğu için. Dilerseniz arasına çerez koyarak da sarabilirsiniz. Ben sade olarak sararak çerezlerin yanında ikram ediyorum. Bir iki yıl dursa asla bozulmuyor. Oda ısısında hava almayacak şekilde sararak muhafaza edebilirsiniz. Son pestillerimi de hızlı bir şekilde sarıyorum. Evet, pestillerim artık yemeğe hazır. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Mutlaka deneyin. Ben her yıl kilolarca döker, kurutur, sararım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.